Gerçek cinayetler ve çözülemeyen vakalar. Bugün tarihin en karanlık cinayet vakalarına ve hala çözülememiş gizemli dosyalara yakından bakıyoruz. Bu vakalar dünya çapında insanları hem korkutmuş hem de derin bir meraka sürüklemiştir. Kimi zaman bir şüpheli belirlenmiş fakat kesin kanıtlar bulunamamış. Kimi zamansa olay yerinde bırakılan ipuçları polisin elinde bir bilmeceye dönüşmüştür. Peki, yıllardır çözülemeyen bu cinayetlerin ardında ne var? Kim ya da kimler bu suçları işledi? Bugün en ünlü ve hala çözülememiş cinayetleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zodiac katili. Şifrelerle dolu bir seri katil. 1960'ların sonlarında ABD'de ortaya çıkan Zodiac katili, seri cinayetlerini işledikten sonra polis ve gazetelere şifreli mesajlar göndererek adeta bir oyun oynuyordu. İlk olarak 1968 yılında Betty Lou Jensen, David Faraday adlı iki genç çiftin vurularak öldürülmesiyle başladı. Daha sonra 1969'da Darlene Perrin ve Michael Maggio'ya saldırdı. Maggio yaralı kurtuldu ve saldırganın profilini verdi. Ancak Zodiac hala yakalanamadı. Zodiac cinayetlerini işlerken hiçbir belirgin model takip etmiyor. Farklı bölgelerde ve farklı yöntemlerle saldırıyordu. Ancak onun en büyük imzası medyaya gönderdiği şifreli mesajlar ve tehditlerdi. 1969 yılında San Francisco Chronicle'a gönderdiği 4 şifreli mektuptan biri hala çözülemedi. "Ben Zodiac'ım" diye başlayan mesajları polise meydan okuyan bir dille yazılmıştı. Bir başka mektubunda 37 cinayet işlediğini iddia etmişti ancak kesin olarak bilinen kurban sayısı daha düşüktü. Zodiac katilinin kimliği hakkında yıllar boyunca pek çok teori ortaya atıldı. Baş şüphelilerden biri Arthur Leigh Allen'dı. Allen'ın Zodiac ile bağlantısı olduğuna dair çeşitli ipuçları vardı. Ancak DNA testi Allen'ı cinayetlerle ilişkilendiremedi. Bir diğer iddia ise Zodiac'ın gizli bir kodla kendi ismini verdiği yönündeydi. Ancak bu da kesinlik kazanmadı. 2021'de bir araştırmacı grubu Zodiac'ın gerçek kimliğinin Gary Francis Post olduğunu öne sürdü ancak bu iddia resmi olarak doğrulanmadı. Bugün hala Zodiac'ın kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Şifreleri çözülmeyi bekliyor ve kimliği belki de sonsuza kadar bir sır olarak kalacak. Acaba Zodiac gerçekten yakalandı mı yoksa aramızda dolaşmaya devam mı etti? Belki de hiç şüphelenmediğimiz biri. Kara Dahlia cinayeti. Hollywood'un en gizemli vakası. 1947 yılında genç bir oyuncu olan Elizabeth Short'un cesedi Los Angeles'ta korkunç bir şekilde bulundu. Vücudu ikiye ayrılmış, yüzüne garip kesikler yapılmıştı ve kanı tamamen boşaltılmıştı. Üstelik ağzının iki yanına yapılan kesikler ona korkutucu bir gülümseme vermişti. Olay yeri incelendiğinde Short'un vücudunda hiçbir kan izine rastlanmadı. Bu da cesedin başka bir yerde öldürülüp buraya bırakıldığını gösteriyordu. Short'un hikayesi Hollywood'un en karanlık olaylarından biri olarak tarihe geçti. Cinayet tüm ülkeyi şok etti. Ancak polis hiçbir zaman katili bulamadı. Polis, Short'un son görüldüğü yerlerde görgü tanıklarının ifadelerini topladı. Ancak kesin bir şüpheli belirlenemedi. 50'den fazla kişi bu cinayeti işlediğini iddia ederek polise başvurdu. Ancak yapılan soruşturmalar sonucunda bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Bir teoriye göre Short, ünlü bir doktor olan George Hodel tarafından öldürüldü. Hodel'ın evinde yapılan aramalarda Elizabeth Short'un cinayetiyle bağlantılı olabilecek kanıtlar bulundu. Hatta Hodel'ın kendi oğlu yıllar sonra babasının bu cinayeti işlediğine dair güçlü deliller olduğunu öne sürdü. Ancak Hodel hakkında hiçbir zaman resmi bir suçlama yapılmadı. Bir başka teori ise Short'un Hollywood'un karanlık yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğuydu. Bazı kaynaklara göre Short bir süre eskortluk yapmış ve güçlü kişilerle ilişkiler yaşamıştı. Katilinin onu susturmak isteyen güçlü bir figür olabileceği iddia edildi. Ancak bu teoriler de hiçbir zaman kesin olarak doğrulanamadı. Cinayetin ardında kıskançlık, şöhret hırsı veya karanlık bir Hollywood komplosu mu yatıyordu? Bu gizemli olay yıllar boyunca pek çok teoriye konu oldu ve hala çözüme kavuşmadı.
Elizabeth Short'un korkunç sonu Hollywood'un en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. JonBenét Ramsey vakası. Küçük güzellik kraliçesinin acı sonu. 1996 yılında 6 yaşındaki JonBenét Ramsey'nin cesedi kendi evlerinin bodrum katında bulundu. Olay yerine ulaşan polis, JonBenét'in başına darbe aldığını ve boğulma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Ancak cesedin hemen yanında bulunan 2,5 sayfalık fidye notu davayı daha da karmaşık hale getirdi. Not $118.000 talep ediyordu ki bu miktar JonBenét'in babası John Ramsey'nin yıl sonu primine denk geliyordu. Olayın en ilginç yönlerinden biri fidye notunun ailenin evinde bulunan bir kağıt ve kalemle yazılmış olmasıydı. Bu da katilin olay yerinde uzun süre vakit geçirdiğini gösteriyordu. Ancak ne kapıda herhangi bir zorlama izi vardı ne de evin içinde bir yabancıya ait belirgin bir delil bulundu. JonBenét'in ailesi uzun yıllar boyunca baş şüpheli olarak görüldü. Polis özellikle annesi Patsy Ramsey'nin el yazısının notun el yazısına benzediğini öne sürdü. Ancak yapılan analizler kesin bir sonuç vermedi. Bunun yanında evde bulunan DNA örnekleri olayın içine bambaşka birinin de karışmış olabileceğini gösteriyordu. Bu davada birçok teori ortaya atıldı. Bir teoriye göre JonBenét kazayla öldü ve ailesi bunu örtbas etmeye çalıştı. Başka bir teori ise eve giren bir yabancının onu kaçırmaya çalışırken öldürdüğü yönündeydi. Üçüncü bir iddia ise JonBenét'in katilinin evin içinde yaşayan bir kişi olabileceğiydi. Peki bu olay gerçekten bir yabancının işi miydi yoksa aile içinde karanlık bir sır mı saklıyordu? JonBenét'in ölümü hala çözülememiş en büyük gizemlerden biri olarak kalmaya devam ediyor. Jack the Ripper. Victoria döneminin kanlı gölgesi. Tarihin en korkunç ve en ünlü seri katillerinden biri olan karın deşen Jack, 1888 yılında Londra'nın sisli Whitechapel bölgesinde işlediği cinayetlerle dehşet saçtı. Kurbanları genellikle hayat kadınlarıydı ve cinayetler son derece vahşice işlenmişti. Jack'in kurbanları arasında Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly bulunuyordu. Kurbanların ortak noktası cinayetlerin işlenme şekliydi. Jack'in imzası haline gelen şey kurbanların boğazlarını kesip karınlarını deşmesiydi. Özellikle son kurbanı Mary Jane Kelly'nin vücudu tanınmayacak hale getirilmişti. Cinayetlerin korkunç doğası ve polis tarafından bulunamayan deliller bu olayı efsanevi bir hale getirdi. Polis dönemin birçok tıbbi uzmanını ve cerrahını şüpheli olarak inceledi. Bazı teoriler Jack'in bir doktor ya da cerrah olabileceğini öne sürüyordu. Şüpheliler arasında Prens Albert Victor, Sir William Gould ve ressam Walter Sickert gibi isimler de vardı. Ancak hiçbiri hakkında kesin bir kanıt bulunamadı. Günümüzde bile karın deşen Jack'in kim olduğu bilinmiyor. 2019 yılında yapılan DNA analizleri cinayetleri işlemiş olabileceği düşünülen Aaron Kosminski isimli bir berberin en güçlü şüpheli olduğunu ortaya koydu. Ancak bu iddia bazı bilim insanları tarafından tartışmalı bulundu. Acaba Jack gerçekten bir kişi miydi yoksa bir grup insanın işlediği cinayetler miydi? Bu cinayetler ardında ne gibi sırlar saklıyor? Bazı vakalar eksik kanıtlar, hatalı polis soruşturmaları ya da bilinmeyen bağlantılar nedeniyle çözümsüz kalıyor. Bu tür davalar komplo teorisyenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hükümetler tarafından gizlenen bilgiler mi var? Seri katiller bazen gerçekten devletle bağlantılı olabilir mi? Yoksa bazı gerçekler kasıtlı olarak saklanıyor mu? Çözülememiş cinayetlerin ardındaki en büyük gizemlerden biri neden bazı vakaların adeta unutulmaya terk edildiğidir. Kayıp deliller, çelişkili tanık ifadeleri ve baskılanan soruşturmalar bu cinayetleri çevreleyen büyük soru işaretlerinden sadece birkaçıdır. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bu vakalardan hangisi en korkutucu olanıydı? Yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.